Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin su ve normal toprak dışında nelere ihtiyacı vardır? Bununla ilgili detaylı bilgi vermek istiyorum. Orkidelerin bol bol çiçek açabilmesi için, yeni yapraklar ve kökler çıkarabilmesi için normal toprağa ve su dışında ihtiyacı olan bir takım besinler ve vitaminler vardır. Orkide toprağı içerisinde orkidenin gelişimini destekleyecek kadar besinler olmadığı için muhakkak orkidelere belirli aralıklarla bitki besinleri ve gübreler vermemiz gerekiyor. Orkideye gübre yapmak için bugün yumurtadan faydalanacağım. Yumurta özellikle içerisinde bulundurduğu kalsiyum, fosfor, B12 vitaminleri sayesinde çiçeklerin hızlı büyümesine ve bol bol yeni dallar çıkarmasına yardımcı oluyor. Fakat yumurtanın sadece içerisinde bu bileşenler yoktur. Yumurta kabuğunda da bu bileşenler oldukça yüksek miktarda bulunmaktadır. O yüzden sizlere tavsiyem kesinlikle yumurta kabuklarını çöpe atmayın. Bu yüzden sizlere bugün yumurta kabuklarından nasıl orkidelere besin yapabiliriz? Bununla ilgili sizlere 3 farklı tarif vereceğim ve bu tarifleri istediğiniz zaman orkidelerinize besin olarak verebilirsiniz. Şimdi ilk tarifimizden başlayalım. Bunun için kırmış olduğum yumurtaların kabuklarını bol suda iyice yıkayacağım. Yıkamamın sebebi ise kesinlikle bu şekilde kullanmayın. Eğer bu şekilde kullanırsanız bu yumurta kabuğu içerisindeki kalan besinler orkidenizde özellikle sineklenme, böceklenme yapar. Tarif verirken özellikle detaylara değinmeye çalışıyorum. Videomun uzun olmasının sebebi de bu oluyor. Çünkü eğer bu noktalara dikkat etmezseniz vermiş olduğunuz bu besinler maalesef orkidelerinize zarar verir. O yüzden lütfen bu detayları atlamayın. Yumurta kabuklarını yıkamadan kesinlikle kullanmıyoruz. Bakın içerisindeki besinler gidinceye kadar çeşmede güzelce yıkayacağım ve içerisindeki o jelimsi kıvam gittikten sonra bu kabukları kullanacağım. Yumurta kabuklarını yıkadım ve şimdi birinci tarifimizle başlayalım. Yıkadığım yumurtaların kabuklarını bir tencereye koyuyorum ve tencerenin üzerini geçecek kadar arıtma suyu ilave edeceğim. Normal çeşme suyu kullanmıyorum çünkü içerisinde yüksek klordan dolayı arıtma suyunu tercih ediyorum. Tencereyi ocağın üzerine alıp kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatacağım. Kaynayan suyumu özellikle soğumaya bıraktım ve soğuduktan sonra kullanıyoruz. Kesinlikle sıcakken orkidelerinize dökmeyin. İyice ılımış olması gerekiyor. Ve şimdi yumurta kabuklarını sudan çıkararak sadece suyunu kullanacağım. İhtiyacımız olan suyu. Zaten yumurta kabuğundaki bütün vitaminler suyuna geçti. Şimdi bu suyu orkidelerimize kullanabiliriz. Bu tarz sıvı bitki besinlerini kullanırken en sık aralığı 15 gün olmalıdır. 15 günden daha sık aralıklarla kullanmayın ve kesinlikle sıvı bitki besinleri verirken, gübreler verirken çok fazla vermeyin. Her zaman kararında vermeye çalışın. Yani yarım su bardağı kadar bakın döktüm ve iyice suyunu çekinceye kadar bekleyeceğim. Peki bu yumurta kabuğu bize neleri sağlıyor? Bakın görüyorsunuz orkidede bol bol yeni kökler ve sağlıklı kökler çıkarmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı kökler demek aynı zamanda orkidenin güzel gelişim göstermesi, yeni yaprak ve böyle bol bol çiçek vermesine yardımcı oluyor. Şimdi sizlere ikinci tarifime geçmek istiyorum. Yumurta kabuklarını ben iyice yıkadıktan sonra bakın kurutup böyle bir şişede saklıyorum ve orkidelerime özellikle ihtiyacım olduğu zaman kullanıyorum. Şimdi ikinci tarifimiz için bu yumurta kabuklarını ilk olarak nasıl kullanacağımı göstereceğim.
Yumurta tozu hazırladım. Bu şekilde bakın bir kavanoza koyup aylarca kullanabilirsiniz ve böylelikle orkidenize vermek istediğiniz zaman besin takviyesine ihtiyacınız olduğu zaman pratik bir şekilde çıkarıp kullanabilirsiniz. Orkide sayınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Üzerine kaynar su koyarak içerisindeki yumurta tozunun iyice erimesini sağlayacağız ve böylelikle bu kaynar suya geçmiş olan bütün vitaminlerle orkidemizi sulayacağız. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Evet, suyum soğudu ve şimdi yumurta suyu tozunu hemen orkideye veriyorum. Yine verirken bakın çok fazla vermiyorum kesinlikle. 7-8 kaşık kadar, yani yarım su bardağı kadar vermeniz yeterli. Ve bu şekilde bir 10 dakika 15 dakika bekleteceğim. Yumurta kabuğu suyu orkidelerin yapraklarının daha sağlıklı ve parlak durmasına ve bol bol yeni kökler çıkarmasına yardımcı oluyor. Bakın görüyorsunuz, bütün kökler yeni çıkan kökler. Bunlar vermiş olduğum bitki besinleri sayesinde oluyor. Sizler de yeni aldığınız orkidenin özellikle evde bu şekilde gelişim göstermesi için sıvı bitki besinlerini hazırlayabilirsiniz. Bakın yeni kökler saksı dışına da ve aynı zamanda yeni çiçek dalı da çıkarmaya başlıyor. Bu şekilde sağlıklı orkideler için besin takviyelerini mutlaka belirli aralıklarla verin. Şimdi 3. tarifimi de size göstermek istiyorum. Bu tarifte de yine yumurta kabuklarını bakın daha önceden yıkamıştım ve kurutmuştum. İçerisinde herhangi bir kalıntı yok. Şimdi temiz olan yumurta kabuklarını bir şişenin içerisine koyuyorum. Bütün yumurtaları şişenin içerisine koyduktan sonra üzerine yine arıtma suyu koyacağım. Ve üzerine alabildiği kadar su ilave edin. Bu suyu koyduktan sonra kapağını kapatıp 3 gün bekletebilirsiniz. Özellikle kış aylarında uzun süre beklettiğinizde hiçbir sakıncası olmuyor. Fakat yaz aylarında ise bunu sadece bir gece bekletmeniz yeterli olabilir koku yapmaması için. Ve yumurta kalıntıları içerisinde yoksa koku yapmaz zaten. 3 gün bekleyen suyumuzu kullanacağız. Yumurta kabukları 3 gün bekledi ve şimdi bunu yumurta kabuklarından suyu süzeceğim. Ve orkidelerim için kullanacağım. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet, şimdi orkidemi suluyorum ve çok fazla sulama yapmıyoruz. Özellikle yumurta kabuğu suyu gibi ve diğer besinleri en çok orkideleriniz çiçek dalı çıkarmaya başladığı zaman ya da yeni yapraklar çıkarmaya başladığı zaman ya da eğer orkideniz çiçekleri artık yavaş yavaş büyüyorsa bu zamanlarda bu tarz besinleri, gübreleri eğer verirseniz orkideleriniz çok daha hızlı gelişimini gösterecektir. Ya da eğer orkideniz hastalıklıysa, eğer zayıf ise özellikle hasta orkidelerinizi güçlendirmek için de ve yeniden yapraklarının ve dallarının canlanabilmesi için de bu tarz sıvı bitki besinlerini belirli ölçüde vitamin olarak verebilirsiniz. Mutlaka faydası olacaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız hemen beğen tuşuna basıp kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapabilir ve yorumlarınızda sorular sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.